Postmodernizmde anlam arayışı. Anlam var mı yoksa hepsi bir şaka mı? Merhaba. Bugün anlamın kaybolduğu, hakikatin o da neymiş diye sorgulandığı, kelimenin tam anlamıyla her şeyin gittiği, o kafa karıştırıcı dünyaya dalıyoruz. Postmodernizm. Bu videonun sonunda hep birlikte hiçbir şey anlamamış olacağız. Ama merak etmeyin, bu tamamen normal. Zira postmodernizm de tam olarak bunu amaçlıyor. Yani eğer sonunda "ne izledim ben şimdi" derseniz, işte o zaman başarıya ulaşmışız demektir. Postmodernizmin temelleri. Önce kahramanımızı tanıyalım. Jean-François Lyotard. Kendisi postmodernizmin vaftiz babası. Üst anlatıların sonu dedi ve ortalığı karıştırdı. Üst anlatılar dediği, aydınlanma, idealizm, tarihin bir amacı vardır diyen o uzun sıkıcı metinler. Yani hayatın anlamını açıklayan büyük hikayeler. Lyotard hepsine kocaman bir "o kadar da değil" dedi. Hakikat mi? Postmodernizme göre o sadece anlatıların bir yan ürünü. Bugün doğru dediğimiz şey yarın birinin şakasına dönüşebilir. Hakikat değişkendir. O yüzden sabit bir anlam aramayı unutun gitsin. Düşünsenize, hakikatin sürekli değiştiği bir dünyada yalan söylemek bile anlamsızlaşıyor. Hani doğru söyle deriz ya, postmodernizmde doğru mu, kime göre doğru diye karşılık alırsınız. Hakikat, tıpkı kedilerin lazer ışığını yakalamaya çalışması gibi. Ne zaman yaklaştığını sansan hemen başka bir yere kayıyor. Belirsizlik ve parçalanma. Belirsizlik ve parçalanma, postmodernizmin vazgeçilmezleri. Modernizm der ki, anlamlı bütünlükler kur, tutarlı ol. Postmodernizm ise cevap verir. Aha, iyi şaka yapıyorsun. Her şey parça parça, her şey dağınık. Anlamlı bütünlükler mi? Postmodernizm diyor ki, parçaları birleştirmeyi aklından bile geçirme. Onlarla oyna, karıştır ama sakın anlamlı bir şey çıkarmaya kalkma. Tıpkı hayat gibi. Hiçbir şey anlamlı olmak zorunda değil. Anlam çıkarmaya çalıştıkça daha da kayboluyorsun. Postmodernizmde anlam aramak, tablonun içine gizlenmiş anlamı arayan sanat eleştirmeni gibi. Ama işin komiği, sanatçı o anlamı hiç düşünmemiş bile olabilir. Bu kadar belirsizlik varken anlamı bulmaya çalışmak, sonsuz koridorlarda kaybolmak gibi. Ama postmodernizm diyor ki, o koridorlar bile aslında var olmayabilir. Kurallığın bozumu ve ironi. Postmodernizm kuralları sever mi? Asla. Hele otoriteyi, ona düpedüz gülüyor. Kuralları bozmak, ciddiyeti alaya almak ve ironi yapmak postmodernizmin mizah anlayışı. Düşünün, bir sınıftasınız ve öğretmen şöyle diyor. Bugünkü sınavdan hepiniz geçtiniz. Ama sınav aslında yok. Ama geçtiniz. Ama sınav yok. Ama işte postmodernizmde anlam arayışı böyle bir şey. Var gibi ama yok gibi. İroni öyle bir noktaya geliyor ki, ciddi söylenen hiçbir şeyin aslında ciddi olmadığından şüpheleniyorsunuz. Mesela bu videonun ciddi olup olmadığını bile sorgulayabilirsiniz. Çünkü postmodernizme göre ciddiyet bile bir kurgudan ibaret. İşte bu yüzden postmodernizmde ciddiyeti ciddiye alırsanız, ironiyi kaçırırsınız. İroniyi ciddiye alırsanız da anlamı kaçırırsınız. Her şey mübah. Anything goes. Ve işte en favori kural. Anything goes. Yani her şey mübah. Kurallar, anlam, hakikat. Müsaadenizle hepsi çöpe gidiyor. Bu demek oluyor ki postmodernizmde olmayacak şey yok. Bilim kurgu pembe diziyle karışabilir. Shakespeare YouTube yorumlarıyla anlam kazanabilir. Kısacası en absürt şeyler bile bir arada olabilir. Çünkü neden olmasın? Düşünsenize Hamlet'in ünlü "olmak ya da olmamak" monoloğunu TikTok dansıyla izlediğinizi. Postmodernizmde bu mümkün. Çünkü her şey mübah. Ve aslında bu, anlam arayışını daha da kaotik hale getiriyor. Çünkü artık hiçbir şeyin sınırı yok. Nostalji ve anlam arayışı. Ama postmodernizm tamamen anlamsızlıkta kaybolmaz. Anlam arayışında nostaljiye büyük rol verir. Geçmişe duyulan özlem, anlamların kaybolduğu yerde sığınılacak bir limandır. Hani eskiden her şey daha güzeldi diyen amcanız var ya, işte o da postmodernizmin etkisi altında olabilir. 80'lerin müziği, retro moda, eski video oyunları,
Tüm bu nostalji patlaması, anlam arayışının bir yansıması. Çünkü postmodernizmde şimdiki zaman o kadar belirsiz ki insanlar anlamı geçmişte arıyor. Yani Stranger Things izlerken sadece Eleven'ın güçlerini değil, aynı zamanda kaybolan anlamları da arıyoruz. O yüzden retro müzikleri dinlerken içimizde bir şeyler titriyorsa, bilin ki bu postmodernizmin nostaljiyle oynadığı küçük bir oyun. Geçmiş, bugünden daha anlamlıymış gibi görünür. Çünkü bugün de anlam aranacak pek bir şey yoktur. Postmodernizm bunu çok iyi biliyor. Tüketim kültürü ve anlam arayışı. Gelelim postmodernizmin en popüler oyun alanına, tüketim kültürü. Anlam arayışında tüketim devreye giriyor. Artık yalnızca ihtiyacımız olanı değil, kimliğimizi de satın alıyoruz. Eskiden insanlar ben kimim diye sorarken şimdi hangi marka beni daha iyi tanımlar diye düşünüyorlar. Çünkü postmodernizmde anlam etiketten ibaret. Baudrillard der ki artık gerçeklik yok, sadece simülasyon var. Yani sadece nesneleri değil, onların anlamlarını da tüketiyoruz. Aldığımız her ürün kimliğimizin bir parçası oluyor. O yüzden bir Starbucks bardağıyla fotoğraf çekerken aslında kahve içmiyorsunuz. Ben kültürlüyüm, ben globalim, ben havalıyım mesajını tüketiyorsunuz. Tüketim kültürü anlamı yüzeyde aramamıza neden oluyor. İmajlar, simgeler ve markalar üzerinden kimlikler yaratıyoruz. Ama hepsi yüzeyde kalıyor. Postmodernizmde derinlik yoktur, yüzeyde kaybolmak vardır. Çünkü anlam da yüzeyseldir. Çoğulculuk ve görelilik. Postmodernizm, çoğulculuğu ve göreliliği kucaklar. Hakikat bir tanedir diyen modernizme inat, hakikat kişiden kişiye değişir der. Yani senin doğruların, benim doğrularımla aynı olmak zorunda değil. Zaten kimin umurunda? Postmodernizmde herkesin kendi gerçeği vardır. Birinin mavi dediğine diğeri yeşil diyebilir ve ikisi de haklıdır. Çünkü gerçekliğin kendisi bile tartışmalıdır. Bu yüzden Twitter kavgaları asla bitmez. Herkes haklı ama kimse doğru değil. Ve postmodernizmin güzelliği burada. Hiçbir şeyin kesin olmadığı bir dünyada tartışmak da anlamsızlaşıyor. Ama yine de herkes tartışıyor. Çünkü neden olmasın? Öznenin ölümü ve kimlik krizi. Postmodernizmde bir de öznenin ölümü meselesi var. Hani o ben kimim sorusu var ya, işte postmodernizm bu soruya cevap aramayı bile saçma buluyor. Çünkü diyor ki, sen zaten başkalarının bakışıyla varsın. Kendi başına bir ben yok ki. Jameson bu durumu öznenin ölümü olarak tanımlıyor. Artık birey değiliz. Ötekilerin oluşturduğu bir kimliğimiz var. Sosyal medyada kaç beğeni aldıysan o kadar varsın. Kimliğin bile dışarıdan tanımlanıyor. Özbenlik mi? O da ne? Artık ben bile kurgulanmış bir hikayeden ibaret. O yüzden filtrelerle kendimizi yeniden yaratıyoruz. Çünkü gerçek benlik postmodernizme göre bir illüzyon. Sonuç olarak postmodernizmde anlam arayışı bir labirentin içinde dolaşmaya benziyor. Çıkış yok ama yolculuk eğlenceli, anlam yok ama ironisi bol. Düzen yok ama parçalarla oynamak serbest. Ve işte bu yüzden postmodernizmde anlam arayışı bir şakadır. Bu videodan anlam çıkardıysanız, belki de postmodernizm sizinle oyun oynuyordur. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki anlam arayışında görüşmek üzere.